Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün bir tepsinin anında biteceği kadar lezzetli garanti veriyorum bir bisküvili pasta tarifim var. Sosu efsane. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için gerekli malzemeler: 5 su bardağı sütümüz var. Sütümüzün yarısını tenceremize alalım. 3 yemek kaşığı dolusu nişasta. Ben mısır nişastası kullandım. Buğday da olur, hiç fark etmez. Yani bu tarifte buğday nişastası veya mısır nişastası kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı dolu da kakaomuzu ilave edelim. Şimdi biliyorsunuz kenara sütümüzü ayırmıştık. 1 su bardağı şekerimizi ilave edip kalan sütümüzü de ilave edelim. Şekerden sonra kısa bir süre karıştırın. Çünkü kakaoda biraz karıştırmak zor olur. O yüzden sütün hepsini eklemedik birden. Karıştırırken rahat çalışamazsınız. Yarım su bardağı da sıvı yağımızı ilave edip yine kısa bir süre karıştırıp ocağa pişirmeye alabiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlarım, kremamızı ocağa aldıktan sonra sürekli karıştırarak pişirmeye başlayalım. Ocağın altını ilk etapta çok açın. Daha sonra orta dereceye kısın. Ben bu geçişi, yani krema olma kısmının tam geçişini kameraya kaydettim. Bakın ufak ufak koyulaşmaya başlıyor. Seri bir şekilde karıştırın. Zaten nişasta var, un yok. Topaklanma diye bir riskiniz asla yok bu tarifte. Ama yine de parlak ve pürüzsüz olması için her zaman için böyle karıştırın. Yoksa dibine de tutabilir. Onu da istemiyoruz tabii ki. Bakın kıvamını aldı. Aldıktan sonra 1 dakika kaynatın. Bu kıvama getirin. Yani göz göz, ceylan gözü diyoruz ya. Göz göz kaynayıncaya kadar ocakta tutup kenara aldım. Henüz kaynar olan kremamıza 75 gram tereyağı, 100 gram çikolata, ben yarısını bitter, yarısını da sütlü kullandım. 1 paket de vanilya şekerimizi ilave edelim. Hepsini güzelce karıştıralım. Kremamız sıcak olduğu için bütün malzemeler eridi. Bakın sevgili arkadaşlarım, pırıl pırıl nefis bir kremamız hazır. Kalıp olarak büyükçe bir borcam kullanıyorum. Sizlere şimdi bir püf noktası tavsiye etmek isterim. Borcamınızı komple margarin veya tereyağı ile yağlayıp daha sonra da şöyle 1 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizini serpin. Bu işlemi neden yaptım? Çünkü süt ve krema eklediğinizde kalıbınıza yapışabilir. Çıkarırken o aşağıdaki bisküvi kalıpta kalabilir. Ama bunu yaptığımızda engelliyoruz. Bisküviler de böyle çok şahane bir şekilde çıkıyor. Kremanız da kıyıya köşeye yapışmamış oluyor. Şimdi pastamızı yapmak için, yani bisküvilerimizi batırmak için 1 su bardağı sütümüz var. Ve 450 gram da pötibör bisküvi kullanıyorum ben. Kullandığınız kalıba göre bisküvi birkaç tane az veya fazla da olabilir. O çok da önemli değil. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bütün bisküvileri önce süte batırıp daha sonra da kalıba dizebildiğim kadar muntazam bir şekilde diziyorum. Daha sonra hazırladığımız sosumuzdan, yani sosunuzun soğumasını beklemeyin. Hemen bu işlemi yapabilirsiniz. 2 kepçe kadar üzerine bıraktım. Siz bunu göz kararı ekleyin. Tamamen bisküvilerin üzeri kapanmış olsun. Önemli olan o. Tekrar ikinci bir katı yine bisküvileri süte batırarak diziyorum. Bu arada bu tarz tariflerde bisküvileri süte batırmadan dizilen tarifler görüyorum. O zaman o pastayı yiyemezsiniz. Taş gibi olur ve lezzetli olmaz. Mutlaka süte batırıp dizin. Sevgili arkadaşlarım, tarifi bir yapın. Bu tarifle pastane açın diyorum size. İkinci katı da dizdim. Yine üzerine çikolatalı kremamızdan sürüyorum. Ve 3. kat bisküvilerimizi de dizmeye başlıyorum. 3. katımız da bitti. Tekrar kremamızı veriyoruz. Yine her tarafına gelecek şekilde, hani elinizden geldiğince bir spatula ile veya bir kaşığın ters tarafıyla da yapabilirsiniz. İlla bir spatulaya gerek yok. Hani bisküvilerin arasında boşluk kalmasın. Ve tekrar bir kat daha bisküvilerimizi diziyoruz. Burada belki dikkatiniz çekmiştir. Yatay diziyorum bazı bisküvileri. Çünkü borcam yukarı doğru genişler. Dolayısıyla önceki dizdiğim bisküviler tam denk düşmüştü. Ama yukarı doğru genişlediği için hemen bir sıra bisküviyi yatay olarak çevirdim ki borcamın hiçbir tarafı boş kalmasın.
O köşedeki boş kısma da bir bisküviyi ortadan kesip onu da oraya yerleştirdim. Ve tekrar kremamızdan döküp her tarafına temas edecek şekilde sürelim. Ve son katımızı da yine süte batırarak diziyoruz ve bisküvili borcam pastamızı bitiriyoruz. Pişirmeniz, yapmanız, dizmeniz maksimum yarım saatinizi alır. Çok pratiktir. Önemli olan pratikliğinden çok da lezzetli bir pastadır diyorum. Bütün kalan kremamızı üzerine döktüm. Tamamen düzeltip en üst yüzeyine de bolca Hindistan cevizi serperek bitiriyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, pastamız bitti. Mümkünse bir gece buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Ama vaktiniz yoksa sabah yapın, akşam servis edebilirsiniz. Ve ben bir gece buzdolabında dinlendirip ertesi gün pastamı servis için hazırlıyorum. Soğuduktan sonra yüzeyine mutlaka bir streç folyo ile kapatın ki buzdolabı kokusu pastanıza sinmesin. Ama bu işlemi tamamen soğuduktan sonra yapın. Keserken belki dikkatinizi çekmiştir. Lokum gibi yumuşamış bir pastanız var. Bu arada bir püf noktasıdır. Bıçağa kremanın yapışmaması için arada bir su dolu bir bardağa batırırsanız da bıçağınız böyle kaymak gibi akarak keser. Ve o hepimizi deli eden ilk dilim yamuk yumuk çıkar, bilirsiniz. Artık onun kusuruna bakmayın. İlk dilim olmasına rağmen bisküvili pastamız çok güzel görünüyor. Şöyle bir size gösterdim ve ikinci dilimi daha muntazam ve daha güzel bir şekilde çıkarıp tekrar gösteriyorum ve servis için sunum tabağına alıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, yumuşacık bir bisküvi, ara katmanlarındaki kremaları şahane. Ben 3 dilimi şöyle serdim, tabağa aldım. Üzerine de dekor olarak birer tane altın çilek kullandım ve biraz da Antep fıstığı ekleyerek bitirdim. Ve bisküvili pastamız, bisküvili borcam pastamız sunum için hazır. Sizlere şöyle bir gösteriyorum. Ben bile bunun tadını biliyorum ya. Keşke tadını da size tattırabilseydim. Hemen büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bu arada sevgili arkadaşlarım, o ilk doku testini yaparken kameranın kayıt düğmesine basmayı unutmuşum ama bundan sonra onu telafi edecek kadar inanın ki doku testi yaptım. Şahane bir pastadır. Yumuşacık, lokum gibi, içindeki çikolatalı kreması da enfes bir lezzet. İnşallah yaptığınızda sizler de çok beğenirsiniz. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.